İyi akşamlar. Yeni bir canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Almanya'daki vatandaşlığa geçişi konuşacağız. Çünkü bu hafta Almanya'da en çok vatandaşlık konuşuldu. Vatandaşlığa geçişin şartları kolaylaştırılsın mı? Kolaylaştırılacaksa nasıl olacak ve tabii ki buna neden karşı çıkılıyor? Bu konuları bu akşam DİDİF Yürütme Kurulu üyesi arkadaşımız Hüseyin Avgan'la birlikte konuşacağız. Hüseyin hoş geldin İyi yayınımıza. akşamlar Yücel. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İfade ettiğim gibi bu hafta Federal Parlamento'da Alman vatandaşlığına geçiş konuşuldu. Muhalefet ve hükümet partileri arasında tartışma. Hatta hükümet partilerinin içinde de bir tartışma çıktı. Koalisyon sözleşmesinde göçte bir paradigma değişikliğine gidileceği vaat ediliyordu. Bu maddeler şu anda yer alıyordu. Ama şu anda bu konuda bir tartışma devam ediyor. Öncelikle bize Almanya'da kurulu bir örgüt DİDİF, Alman vatandaşlığına geçmek için şu anda hangi kriterler gerekiyor? Yani şu bugün Almanya'da karar verip ya ben Alman vatandaşı olmak istiyorum diyen bir Türkiye kökenli ya da başka bir yabancı hangi şartları yerine getirmesi gerekiyor? Evet, şuradan başlayacak olursak Yücel, yani birincisi federasyonumuz ya uzun dönemden bu yana Almanya'da yaşayan değişik uluslardan göçmenlerin gerçekten buradaki toplumsal yaşamın bir parçası olmasını ilerletebilmenin en önemli adımlarından birisinin vatandaşlığa geçiş olduğu noktasından hareket etmekte. Ve bu anlamıyla uzun dönemdir de vatandaşlık koşullarının kolaylaştırılması, yani gerçekten 10 yıllardır bu ülkede çalışan, vergi ödeyen, buranın bir parçası olan insanların vatandaş olabilmelerinin önünün tamamen açılmasından yana. Bugüne kadar var olan koşullar gerçekten yüksek koşullardı. Özellikle şu anlamıyla yüksek. Yani süre 8 sene Almanya'da bulunmuş olması gerekir bir insanın vatandaş olabilmesi için. Ama bu sadece yeterli değil. Aynı zamanda 8 sene bulunmuş olması mı? 8 sene süresiz oturum hakkına sahip yok, olması. süresiz oturum hakkını aldığı an 8 sene içerisinde süresiz oturum hakkına sahip olduğu andan itibaren Evet. vatandaşlığa başvurabiliyor. Ama sorun sadece süreyle ilintili değil. Çünkü yaşayan göçmenlerin önemli bölümü, yani şu anda Alman vatandaşı olmayan göçmenlerin büyük bölümü bu 10 yıldan daha fazla bu ülkede yaşıyorlar. Yani o Evet. anlamıyla sadece süre meselesi sorun değil. Esas ikinci mesele göçmenlerin hemen hemen hepsinin kendi geçimlerini temin edebilecek, kendi geçimleri ve ailelerinin sorumlu olduğu ailelerin geçimini sağlayabilecek derecede gelirlerinin olması gerekiyor. Buna ek olarak Evet. yeterli derecede konut olması gerekiyor. Şimdi daha devam edecek olursak işte dil, Yani yeterli gelir, yeterli konut. O yeterli gelir, herhalde ailenin sayısındaki bireylere göre belli bir oran var. Konut büyüklüğü e, oranı var. Yeterli tabii ki Almanca kriteri var. Almanca bilmeleri gerekiyor. Bunun yanında suç işlememiş olmaları gerekir. Almanya'daki demokratik sistemi onaylıyorum diye bir belge imzalamaları gerekiyor. Bir de adına entegrasyon test de denebilir, vatandaşlık test de Evet. denebilir. Bir testin yapılması gerekiyor. Yani 101 sorunun içerisinden 33 taneden oluşan sorulara cevap vermesi gerekiyor. Yani bütün bunları yerine getirenler tabii ki yine vatandaşlığa müracaat edip özellikle memurların tutumuna bağlı olarak hızlı ya da değişik nedenlerden dolayı reddedilenler de oldu bu süre Evet. içerisinde. Yine yani bir haktan ziyade memurların aynı zamanda onayıyla gerçekleşen bir süreç. Şimdi federasyonumuz bu koşulların uzun dönemdir değişmesini istiyor. Nedenlerine gelecek olursak, yani göçmen işçilerin Bu önemli bölümü, şartlar pardon onu bu şartlar 2000'de yani SPD Yeşiller hükümetinin vatandaşlık yasasındaki reform sürecinde birlikte gelmiş. Daha önce yoktu yanılmıyorsam. evet tabii ki Süre daha uzundu önce tabii o zaman 15 yıldı ama bu şartlar bu kadar belirgin değildi o zaman.
Ya şimdi de istisnalar yapılıyor. Yani hani istisnalar ama bunlar genellikle memurların kendi tutumlarına bağlı o tutumlar. Evet, Söylediğin gibi özellikle 2000 yılında bu sosyal özellikle sosyal sorunlar, yani bu ülkede yaşayan emekçilerin yüz yüze olduğu sorunlar da hiç dikkate alınmadan böyle bir vatandaşlık yasası gündeme getirildi. Ve bugün de şunu söyleyebilmek mümkün. Yani insanların önemli bir bölümünün bu koşulları yerine getiremediği için vatandaşlığa geçme olanaklarının olmadığı bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye kökenliler de dahil olmak üzere evet, bu ülkede yaşayan Alman olmayan göçmen kökenli insanların büyük bölümü ya düşük ücretli işlerde çalışıyorlar ya da gerçekten işsizlikten ve meslek edinememe gibi değişik sosyal olanaklardan en fazla etkilenen kesimleri oluşturuyorlar. Aynı şekilde aile içerisinde gelirin düşük olması ev sorunu konusunda da, yani hepimiz biliyoruz kiraların hangi boyutu vardığını. Neredeyse alınan aylıkların, yani hele hele bu gerçekten ortalama aylıktan bahsediyoruz. Yani evet, 2500-2600 eurodan bahsediyoruz. Bunu alanların neredeyse yarısı bu aylığın yarısına yakını kira olarak ödeniyor. Şimdi o anlamıyla göçmenlerin aynı zamanda en kötü, yani özellikle düşük ücretli işlerde çalışan göçmen kökenliler aynı zamanda küçük evlerde, yani yeterli tırnak içerisinde yasanın belirlemiş olduğu oranda evlerde kalamıyorlar. Onun evet, için bugün başlayan tartışmalar açısından, yani neler değişecek tartışmaları içerisinde federasyonumuz esas da bu noktada değişikliklerin olmadığını görüyor. Onun için bu yasanın da, değişen yasanın da olumlu bazı adımları içerisinde barındırmış olsa da yeterli olmadığı, esas buradaki göçmen işçi ve emekçilerin gelmiş oldukları noktada bu toplumun bir parçası olma olgusunu ve Almanya'nın bir göç ülkesi olduğu olgusunu göz ardı eden bir yasa olduğu düşüncesinde. Orada Yani şöyle, yani şu anda mecliste tartışılan hükümetin koalisyon sözleşmesinde yer alan sürenin 8 yıldan 5 yıla, özel durumlarda ise 3 yıla. Yani çok iyi entegre olmuş, çok iyi Almanca öğrenmiş, çok iyi işi olanların biraz daha hızlandırıldığı bir süreç var. Şu anda bu 5, yani 5 yıla FDP koalisyon ortağı karşı çıkıyor. CDU, CSU karşı çıkıyor ve AfD karşı çıkıyor burada. Özellikle neden karşı çıkıyorlar bu sürenin düşürülmesine? Ya esas olarak hani karşı çıktıkları noktalardan bir tanesi süre gibi görünse de buna ek olarak tabii ki 67 yaşını doldurmuş, yani gerçekten bu ülkede senelerce çalışmış insanlara yönelik özellikle dil ve çifte vatandaşlık konusunda bazı kolaylaştırmalar getiriliyor. Şimdi bir yönüyle tartışmanın ana merkezlerinden birisi burası, çifte vatandaşlık meselesi. CSU, CDU, CSU'nun cepheden karşı çıktığı noktalardan birisi burası. FDP aynı zamanda şu tartışmayı beraberinde getiriyor. Yani gerçekten çok tehlikeli bir tartışma olarak gördüğümüz, yani mültecilere yönelik bir düşmanlık kampanyası çerçevesinde, yani tırnak içerisinde yasal yollardan gelmeyen göçmenlerin bir an önce yurt dışı edilmesiyle bağlantılı. Eğer onlar Evet, yurt dışı edilirse biz de 5 seneye onay veririz gibi bir ırkçı bir temelde bir tartışma var. Şimdi buradan baktığımızda, yani yasanın kendisinde ne değişiyor diye şey yaptığımızda, az önce de söyledim, yani şu anda 11 milyona yakın Alman vatandaşı olamayan bu ülkede göçmenler yaşıyor. Ve evet, Türkiye'liler açısından da bu böyle. Yani Türkiye'lilerin şu anda %55, %56'sına yakın, Türkiye kökenlilerin %56'sına yakın Alman vatandaşı, %46'sına yakın da Türkiye kökenli vatandaşlar. Türkiye Bunlara Cumhuriyeti bakıldığında, vatandaşı. efendim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti Bu vatandaşları. bunlar arasında vatandaşlık şartlarını yerine getirdiği halde Alman vatandaşı olmayanların sayısı ne kadar acaba? Oranı ya da? Ya ortalama kalma süresi Türkiye'liler içerisinde 10 seneyi çok çok geçiyor. Ya Evet, ortalama. Belki istisna şeyler vardır, yani son 3-5 sene içerisinde gelenler, ama senin de söylediğin gibi az önce işini bulan, yani dil öğrenen, yani gerçekten tırnak içerisinde
Alman devleti açısından böyle hiç kusursuz göçmenler kısa süre içerisinde de vatandaş olabiliyor. Onun için Türkiye'liler içerisinde de 5 senede bu yasada da öyleydi. Yani bu yasada da senin bahsettiğin gibi iyi entegre olmuş göçmenler daha Evet. erken vatandaş olabiliyordu. Örneğin Almanla evli olanlar 3 seneye kadar bu süre düşebiliyordu. Hem işi hem bir Almanla evliyse ve dil biliyorsa 3 sene içerisinde de Alman vatandaşlığına geçenler var. 5 sene ortalama bir süre olarak kabul ediliyordu. Şimdiki Evet. yasada da Türkiye'lerde hala %55 ya %45 pardon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise bunlar arasında Alman vatandaşlığına geçmeyi engelleyen faktörleri federasyon olarak nasıl tanımlıyorsunuz ve bu nasıl değiştirilebilir? O konuda bir e, faktörlerden bir tanesi, bizi en önemli faktörlerden bir tanesi. Tabii sadece şunla meseleyi açıklamak mümkün değil. Ya şu kural şöyle olursa her şey birden düzelir. Çünkü bir göç tarihi var. Bu göç tarihi içerisinde 60 senedir ırkçı, ayrımcı politikalar, e, objektif olarak bu ülkenin bir parçası olmalarına rağmen göçmenler subjektif olarak hep dışlanmış, hep değişik ırkçı, ayrımcı yasalara tabi tutulmuş. Bunların getirmiş olduğu tabii ki hem kültürel hem de psikolojik olgular da var. Bunları göz ardı etmeden esas faktörlere bakıldığında gerçekten Türkiye'liler içerisinde de yani özellikle gençlik içerisinde de işsizlik oranı gerçekten yüksek. Yani %25, %30'lara varan evet. bazı özellikle göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde. Düşük ücretli işlerde çalışanların oranı yerli emekçilerle kıyasladığımızda ya da Alman vatandaşlığına geçmiş Türkiye'liler içerisinde bile bir kıyaslama yaptığımızda vatandaş olmayan yani hala yabancı statüsünde bu ülkede tutulan Türkiye kökenleri içerisinde düşük ücretli işlerde çalışanların oranı diğerlerine göre çok daha yüksek. Az önce bahsettiğim evler. Onun için yani yasada şöyle bir temel değişiklik yapılmadan e, özellikle SPD'li İçişleri Bakanlığı'nın dile getirdiği yani göçmenleri bu ülkedeki toplumsal yaşantıya katmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda politik yaşantıya, politik oluşumu ilerletmelerine katmalarını sağlıyoruz. Onlar da bu ülkede seçsinler, bu ülkede seçilsinler gibi söylemleri söylemelerine rağmen bunun özellikle buradaki işçi ve emekçiler açısından çok ilerletici bir rol oynayacağını düşünmüyoruz federasyon olarak. Evet, olumludur. Yani insanların özellikle 67 yaşını doldurmuş ya da 60 üzeri insanların hala dil yeterli ya 60 sene bu insan bu ülkede çalışmış. Evet. Yani Yaşamış. fabrikada Evet. fabrikada üretmeye dili yetmiş, bu kadar süre bu ülkede yaşamaya her şeyiyle yetmiş. Bunlardan hala dil yeterlilik testi istenmesi. Bunlardan hala işte yani kendi geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkın zorunluluğunu getirmeleri gerçekten ne insani ne de Almanya'nın o göç olgusunu gözeten bir olay. O anlamıyla buralarda atılan adımlar tabii ki olumlu adımlar. Ama meselenin esasını çözmeye bakıldığında yani neredeyse işte 10 milyona yakın, 11 milyona yakın ve bunların 6 milyonu 10 seneden fazla bu ülkede yaşayan göçmenlerin vatandaşlığa geçmesini bu hızlandırır mı dersen bize göre bu hızlandırmaz. Esas diğer o sosyal koşullarında kaldırılması gerekiyor. Birazdan çifte vatandaşlığa da biraz değinelim. O nasıl yapar ama önce ekran başında olan arkadaşlar yayınımızı paylaşırlarsa arkadaşlarıyla hem sosyal medya üzerinden hem WhatsApp üzerinden paylaşırlarsa daha çok fazla insana ulaşma şansımız tabii ki olur. Bir de kanala abone olmayı unutmayınız. Çifte vatandaşlık bu kampanyanın daha doğrusu bu yasanın en önemli ayaklarından bir tanesi. Hristiyan demokratların demin senin ifade ettiğin gibi karşı çıktığı noktalardan bir tanesi de bu. Hükümet bu konuda bir geri adım attı mı? Bütün pazarlıklar sonrasında böyle bir geri adım atabilir mi? Diğer bir sorum da çifte vatandaşlık kabul edildiği takdirde bu Türkiye kökenli göçmenlerin kalan yani hala vatandaş olamayanları arasında Alman vatandaşına geçenlerin sayısı artabilir mi? Ya burası da yani bana göre yani CDU, CSU'nun, FDP'nin hatta hükümetin yarından sonra bir kanadı FDP'nin açıktan buraya karşı çıkmasa da
bu yasanın değişik şeylerine karşı çıkması ikiyüzlü bir politika. Gerçekten ikiyüzlü bir politika. Şu anda Almanya'da Alman vatandaşı olan göçmenler içerisinde zaten %67'ye yakını çifte vatandaş. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin hepsi açısından çifte vatandaşlık kabul edilmiş durumda. Bunun için Türkiye'liler açısından da, yani 2000 yılından önce vatandaş olanlar, daha sonra Ausnahme, yani istisna dediğimiz değişik nedenlerden Evet. dolayı çıkamayanlar açısından da çifte vatandaşlık kabul edilmiş durumda. Tabii ki sorunun merkezinde çifte vatandaşlık meselesi yatmıyor. Esas vatandaşlığa geçişin teşvik edilmesi. Önce bunun önünün açılması gerekiyor. Ondan sonra birçok insan çifte vatandaş olup olmayacağına, yani kendilerinin karar vermesi gerekiyor. Yani ve bu süreç içerisinde bu olanağın tanınması en azından bir kesim açısından bunu hızlandırabilir. Tabii ki değişik kesimler içerisinde sürdürülen bu tartışmanın bu yönüyle bakıldığında, yani özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin çifte vatandaş olabilme koşulları yaratılırken getirdikleri bütün gerekçeler, Avrupa ülkeleri içerisindeki şu andaki çatışmayı vesaireyi gördüğümüzde, örneğin getirilen en önemli gerekçelerden bir tanesi, devlete karşı hangi devlete karşı sorumluluk duyacak? Yani Evet. geldiği ülke öbür ülkeye mi, bu ülkeye mi? Şimdi bakıldığında bütün bu sorunların kendisi Avrupa ülkelerinde de yaşanıyor. Ayrıca işçi ve emekçiler açısından gerçekten bulunmuş oldukları ülkelerde kendi yaşantılarını değiştirme esas. Bugünkü yanılsamalar üzerinden, yani oraya ya da buraya ait değil, göçmenler bu ülkenin bir parçası. Her gün burada üretime katılıyorlar. Onun için federasyonumuz açısından esas belirleyici faktörün, az önce yarım bıraktığımız şeyi de ifade edecek olursak, yani yaşam merkezi bu ülke olan, yani uzun seneler derken, ya bu ülkede çalışan, yani işsiz kalan, bu ülkede kendisine yaşam merkezi olarak gören insanların vatandaşlığa geçmesinin bütün koşulları yaratılması gerekiyor. Diğer tartışma gerçekten ikinci bir tartışma. Esas belirleyici olan orası değil. Yani eğer Bir de vatandaşlığı... vatandaşlık da bir süre sonra geçici, yani şu anda belki böyle konuşuluyor ama bir vakit sonra 50 yıl 60 yıl sonra belki çifte vatandaş olmaya da ihtiyaç duymayan çok sayıda insan olur, yani bir geçiş, göç tarihinde bir süreç olarak, geçiş süreci olarak hala Türkiye ile bağları güçlü olan, Türkiye ile ekonomik olarak bağları olan insanların belli şekilde o bağını sürdürme isteği anlaşılabilir tabii ki, demin sen onu ifade ettin ama sonsuz bir süreç değil aslında çifte vatandaşlık. Ya, hani yarın ne olacağından bağımsız olarak, yani yarın ne olacağından bağımsız olarak ben de katılıyorum. Yani süreç, yani hani bugün Türkiye kökenliler üzerinden yola çıkarak olursak, ya bir sürece ihtiyaç duyuldu. Yani buranın bir parçası olmak için, yani sadece şey olarak değil, objektif olarak burada ayakları yere basan değil. Aynı zamanda bu ülkede geleceklerini kurmak için birçok sendikalar içerisinde, demokratik kurum ve kuruluşlar içerisinde, değişik partiler içerisinde artık buradaki politikayı, buradaki geleceği şekillendirme sürecine bir zamana ihtiyaç vardı. Bu süreç içerisinde yarından sonra gerçekten buranın bir parçası olan süreç daha da hızlı bir şekilde gidiyor. Yani Türkiye'lerde şöyle bir, tek istisnalar olsa da, yani tek tek geriye dönenler olsa da, şu anda yeniden buraya yerleşme, buradaki geleceklerini oluşturma ve burada politikaya dahil olma fikri hızlı bir şekilde devam ediyor. Onun için az önce söylediğimiz gibi, yani buranın bir parçası olduğumuz sürece gerçekten şey tartışmalarını bir kenara bırakarak, yani çünkü 2000'li yılların başında hepimiz hatırlıyoruz. Ve hükümet o zaman aynı zamanda atmış olduğu talebin, yani o dönemde SPD Yeşiller Hükümeti, Schröder, Fischer ekibi yine vatandaşlık yasasını değiştirirken çifte vatandaşlık meselesini ön planda tuttu. Evet. Ve Koch, Hessen Başbakanı Koch'un işte çifte vatandaşlığa yönelik başlatmış olduğu kampanya, bu ülkede ırkçılığın zemininin gelişmesini
ve ırkçılığın gerçekten yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Hükümet ne yazık ki kendi ortaya atmış olduğu talebe bile sahip çıkmadı. Bugün de aynı şeyle karşı karşıyayız. Aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani özellikle Muhafazakarlar FDP'nin cephesinde yapılan açıklamalara bakarsan dediğin doğru. Yani neredeyse sadece yeniden bir çifte muhafazakarlar da değil, bence sadece evet, muhafazakarlar da değil, yani çifte vatandaşlık pahasına örneğin Fezer'in SPD'li bir taraftan çifte vatandaşlık meselesini tartışırken diğer taraftan da şeyi dile getirdi. Aynı FTP, aynı SEDO'lular gibi ya yasak yollardan gelen göçmenlerin dönüşünü hızlandırmamız gerekir. Onun için evet, Türkiye'ye gitti, Soylu'yla evet. görüştü. Yani mültecileri nasıl tekrar Türkiye gibi ülkelere geri gönderebiliriz? Yani o anlamıyla işin kendisi kendilerine yaramayan bütün göçmenlere kapıları kapatırken burada da uzun sürelerdir çalışan ve özellikle düşük ücretli işlerde çalışan göçmenlere vatandaşlık kapıları kapatılırken bir kesim yani süreç içerisinde ihtiyaç duyduğu insanlara da kapıyı açmaya çalışıyorlar. Yani burada gerçekten çifte vatandaşlık meselesinden öte yani bütün kurum kuruluşların esas öne çıkarması gereken şeylerden bir tanesi şu olması gerekiyor. Yani bu sosyal koşulların kaldırılması, öne Yani çıkmalı. yeterli gelir şartı Olamayan, aranmasın diyorsunuz. Yeterli gelir, yeterli ya konut bu ülkede şartı 10 yani bu senedir şartlar çalışan ya aranmasın. da Hı hı. evet biz yani federasyon olarak esas taleplerimizden bir tanesi insanların hiçbirisi hiç kimse düşük ücretli işlerde çalışmaz. Yani çalışmasına rağmen hala bu ülkede 2 milyondan fazla insan zorunlu olarak yardım almak zorunda. 8 milyona yakın insan düşük ücretli iş yani aylık gelirleri ortalama ücretin altında. Şimdi kimse bunu isteyerek yapmıyor. Yani bu insanlar Evet. gerçekten ya yabancılar yasası zorunluluğuyla ya da gerçekten başka iş bulamadığı için buralara zorlandılar. Bugün de hala bu düşük ücretli işlerde çalışmaya zorlanıyorlar. Onun için bunlar onların suçu değil. Burada çift taraflı bir oyun oynanıyor. Bir taraftan ayrımcı yasalar, göç yasaları, göçmenlere yönelik uygulanan yasalarla insanlar buraya zorunlu bir şekilde çalışmalarına zorlanıyor. Diğer taraftan da onlar düşük ücretli işlerde çalıştıkları için cezalandırılıyor. Yani bu tam tipik kapitalist, sömürü düzenine dayanan, yani işçi açısından esas ne kadar ucuza sömürebilirsem sömüreyim ama onlara hak tanımayayım diyen bir anlayışın sorunu. Ama devletin bu politikası yeni değil. Yani dün de bu Evet, uygulandı. bu bir de şuradan da o görünüyor. Dediğin gibi siyasal katılımı sağlamak için Alman vatandaşlığı verelim diyorlar. İşte 8 yıldan 5 yıla düşürelim diye. Ama hiç kimse örneğin Alman vatandaşı olmadan seçilme hakkına sahip olmayı bu koalisyon hükümetinde gündeme getirmedi, gündeme getirmiyor. Halbuki daha önceki koalisyon hükümetlerinin sözleşmesinde bile vardı. En azından yerel seçimlerde oy kullanma hakkı olsun deniliyordu. Şu anda o galiba tamamen rafa kaldırıldı. Yani en azından vatandaş olamayan ya da olmayanların da bu demokratik sürece katılması, siyasal olarak bu ülkenin parçası olması önü de kapatılıyor aslında. Kesinlikle yani bazında yani tartışmaların kendisine bakıldığında yani bir taraftan 5 yıl yani 5 yıl dediğim gibi 5 yıl şöyle olsa bu ülkede yaşayan herkes 5 yıl sonra vatandaşlığa geçebilir dense yine o ikinci mesele tartışılabilir. Evet. Ya 5 yılda beklensin denebilir. Ama meselenin kendisi sürecin kısaltılması meselesi değil. Yani hep oradan tartışıyoruz. Çünkü 5 yılı dolduran 6 milyondan fazla insan var. Bunların hiçbirisi vatandaş olamıyor. Ya da bir kısmı değişik ırkçı ayrımcı senelerin getirmiş olduğu o ayrımcı politikalardan duymuş olduğu rahatsızlıktan dolayı vatandaşlığa geçmiyor. Şimdi böyle bir atmosferin içerisinde 5 yıl sonra vatandaşlık verilecek denmesi gerçekten yani bu ülkedeki yaşayanlar açısından düşünülen bir şey olmadığı ben düşüncesindeyim. Yani e, şeye pratiğine uygun değil. Yani 6 milyon
10 seneden fazla o yaşamış bu ülkede, onlara bir cevap veremedikten sonra sen süreyi 5 yıla düşürerek bunu çözemezsin. Buradan baktığımızda gerçekten şunu söylemek kesinlikle mümkün. Yani hükümetin o söylediği, yani vatandaşı buradaki politik yaşantıya dahil edelim, onlar da bu toplumun bir parçası olsun söylemi gerçeği yansıtmıyor. Yani en azından bu tartışmalar içerisinde yerel seçimlere katılım hakkı da bu ülkede yaşayan yani e, ya biz örneğin hep işçi örgütü olduğumuz için iş yerlerine örnek veriyoruz. Yani bir iş yerinde Evet. 6 ay çalışan herkes Betriebsrat'a seçme ve seçilme hakkına sahip. Herhangi bir Sendikalarda da yerde seçilebiliyor galiba, değil mi, pozisyonlara? tabii seçilebiliyor, yani hem seçebiliyor hem seçilebiliyor. Şimdi o anlamıyla şeyin de toplumsal yaşantı içerisinde de buralardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani onun için bunun o şekilde uygulanması lazım. Ama ben samimi olduğu düşüncesinde değilim hükümetin. Hükümetin başka derdi var. Yani Evet, gerçekten bugün o dert de, şimdi oraya gelelim, kalifiyeli iş gücü derdi. Yani sürekli ülkeye kalifiyeli iş gücü ihtiyacı var. Bunları yurt içinde olanları vatandaşlıkla kabul edelim, bağlayalım ülkeye. Yurt dışında olanları da cazip tekliflerle getirelim. Şu anda bir puan sistemiyle getirme tartışılıyor ve bugün de federal parlamentoda uzun süre Almanya'da geçici oturumlarla yaşamak zorunda kalan sığınmacılar, işte evlilik yoluyla gelmiş ama eşinden ayrılmış, Türkiye'ye gönderilemiş ya da başka ülkeye gönderilemiş ama şu anda geçici oturumla oturanlar için de iş piyasasının durumu gözetilerek 5 yıldan fazla Almanya'da kalanlara kalıcı oturum verilmesi bugün konuşuldu. Hükümetin şeyinde de vardı. İçişleri Bakanlığı da açıklamıştı. Biraz e, demin senin sermayenin çıkarlarına bağlı. Yani toplumun ihtiyacından dışında sermayenin bu ihtiyacı var, iş gücü ihtiyacı var ve bu iş gücü ihtiyacında biz hangi yöntemlerle ülkede tutarız ya da getiririz diye. Kalifiye iş gücü ihtiyacı gerçekten çok mu Almanya'da? Yani şeye bak, ihtiyaç çok büyük mü? Hangi sektörlerde buna ihtiyaç duyuluyor ve ihtiyaç duyulup da getirilenler Almanya'da çok iyi koşullarda mı çalışmaya devam edecekler? Bunlara bir yanıt verirsen, bir de tabii ki sorusu olan arkadaşlar varsa onlar da bizim sosyal medya hesaplarımızdan yazsınlar. Onu da cevaplamaya çalışırız birlikte. Hüseyin cevaplar, ben yardım ederim. şöyle söyleyecek olursak, yani özellikle gerçekten uygularlarsa diyorum. Ya uzun süredir bu ülkede yaşayan ama hukuksal olarak oturma müsaadesine sahip olmayan, sürekli ertelenen mülteci kökenli göçmenlere, yine az önce söylediğin değişik nedenlerden dolayı oturma statüsü zor olan, yani hep kısa dönemler oturma alan göçmenlere böyle bir şeyin tanınması bence çok olumlu bir adım. Yani bu insanlar en azından geleceklerinin nasıl olacağı, yani bu ülkede artık yerleşip yerleşemeyecekleri konusunda bir karara varabilirler. Çünkü bunların böyle bir karara varabilmeleri elbette koşulları var. Onların da koşulları Evet. var. İş bulmaları gerekiyor. Dil Kendi geçimini bilmeleri. sağlaması gerekiyor. Orada da demin senin söylediğin geliyor. İşte geçici oturum sahibi olup da bir işte mutlaka çalışıp ve kendi geçimini sağlaması lazım. Yine Almanca öğrenmesi lazım, bilmesi lazım gibi belli kriterler konuluyor orada da. Şimdi yani o anlamıyla, yani bu insanlar gerçekten zorlanacaklar. Yani şu dönem açısından yine bir kesim evet, Almanya'da asgari ücretin altında çalışmak yasak ama hepimiz biliyoruz yani bunun böyle olmadığını. Yani yığınlarca delerek değişik biçimlerde, yani 2 saat çalışarak, 3 saat çalışarak, ama bu insanlar en düşük ücrete, yani geçimini temin edebilecek en düşük ücrete çalışmayı kabul ederek bu süreci tamamlayacaklar. Buna rağmen diyorum, yani bu insanların insani açıdan bakıldığında, insani açıdan değerlendirildiğinde böyle bir yasanın gündeme gelmesi bence olumlu. Ama dışarıdan gelecek. Yani bugün 5 sene meselesine bakıldığında, evet, yani değişik ülkelerden, yani gerçekten çalışma koşulları, yaşam koşulları, işte çevre tahribatı, savaşlar vesaireler
dünya genelinde baktığımızda neredeyse 1 milyara yaklaşmış durumda. Yani göçmen konumuna yani kendi içindeki falan şey yaptığımızda bu kadar insan yerinden yurdundan edilmiş bu sistem içerisinde. Milyonlar da insan da yerini değiştirmek istiyor. Ama Almanya açısından esas şeylerden bir tanesi, bütün ileri kapitalist ülkeler açısından bu böyle. Çatışma sadece yeraltı ve yerüstü zenginlikleri değil, artık geldiğimiz noktada gerçekten insan emeği üzerinde de ciddi bir çatışma sürüyor. Şimdi Almanya bu noktada, yani diğer işte Kanada gibi, Amerika gibi, Avustralya gibi, İngiltere gibi değişik ülkeler bunu bugüne kadar farklı bir şekilde oturtmuş ve çözüyorlardı ihtiyaçlarını. Yani işte hepimiz biliriz, yani Amerika tırnak içerisinde beyin göçünün merkezidir. Evet. Yani bütün dünyadan oraya taşınmaya çalışılmıştır ve Amerikan sermayesinin, Amerikan işverenlerinin korkunç derecede sıçramasına bu güçler aynı zamanda katkı sunmuştur. Şimdi Almanya'da esas önümüzdeki seneler demografik bilgileri her gün veriyorlar. Yani bu 3 aşağı 5 yukarı şöyle olur böyle olur. Yani hani teknik gelişir, belki 400 bine ihtiyaç olmaz da 200 bine ihtiyaç olur. Ama Evet. şurası bir gerçek. Alman sermayesi, bırakalım yani bu sadece ülkedeki refah, onların söylemiyle refah koruma değil, dünya genelinde rekabetini sürdürebilmesi için gerçekten değişik ülkelerdeki insan gücüne ve özellikle de o ülkelerin en ileri düzeydeki gelişmiş emek gücüne ihtiyaç duyuyor. Yani rekabet edebilmek açısından emek gücüne ihtiyaç duyuyor. Bir tanesi bu. Şimdi hiçbir ileri düzeyde, yani bugüne kadarki yasa üzerinden gidecek olursak, yani işte gelecek, iş bulacak, işi bittiğinde de oturma müsaadesi bitecek. Yani bunu böyle ileri düzeyde biraz gelişmiş insanların kabul edebilmesi mümkün değil. Evet. Şimdi bir ayağı gerçekten vatandaşlık yasasının esas arka tarafındaki duran temel şeylerden bir tanesi bu. Yani dünya genelinde bu rekabet içerisinde, yani emek gücüne üzerinde sürdürmüş oldukları rekabette kendilerini güçlendirmek. Şimdi bunun ne kadarını direkt üretimde kullanırlar, ne kadarını gerçekten, çünkü biz Almanya tarihinde şunu biliyoruz. Yani esas göçmen işçiler ilk dönemlerde, getirildikleri dönemlerde, ilk sözleşmelerin yapıldığı 1955 ile 60 arasında esas olarak işçi ücretlerinin düşürülmesi, işçi mücadelelerinin bastırılması ve mümkün olduğu kadar emeğin daha da ucuza getirilmesinin bir aracı olarak kullanılmış. Bugün açısından da. Yani koşulları, örneğin oturma koşulları, barınma koşulları iyi olmayan göçmen kökenliler aynı baskı altındalar. Yani Evet. işte yeterli işi olmayan o oturma müsaadesini kaybetmekle karşı karşıya. Onun için getirecekleri bir kesim kalifiye eleman aynı zamanda bu ülkedeki işçi ve emekçi mücadelesini, kalifiye ücretlerinin düşürülmesine hizmet edecek bir rol oynayacak. Çünkü Rekabet unsuru olarak, bir rekabet gücü olarak karşı evet, karşıya diğer kullanılacaklar bu diyorsun. ülkede yaşayan insanlar açısından öyle. İkinci belki çok önemli şeylerden bir tanesi, gerçekten eğitim, örneğin Almanya'da. Yani eğitim sorunları sürekli dile getiriliyor ama biz bütçeye de bakabiliriz. Yani eğitim alanına yatırılan yatırımın artmasıyla değişik alanlarda, örneğin silahlanma alanı en bariz örneklerden bir tanesi. Evet. Kıyasladığında korkunç derecede bir uçurum var. Korkunç derecede bir uçurum var ve Almanya aynı zamanda hiçbir masraf etmeden, yani bütün diğer kapitalist, emperyalist ülkeler gibi, bunlar da diğer ülkelerin nasıl yeraltı yerüstü zenginliklerine el koyuyorlarsa insanlarına da el koymak istiyorlar. Yani burada bir taşla hem bu ülkedeki emek mücadele, e, emekçilere karşı bir rekabet ortamı oluşturmak, bu sayede işçi ve emekçilerin ücretlerini düşürmek, ama diğer taraftan da daha ucuza bir emeğe el koymak. Böyle bir taktikle e, hem vatandaşlık Bir de yasasında, ama bir de ama şöyle bir şey yok mu? Aynı zamanda bazı sektörlerdeki düşük işleri dolayısıyla bu en azından sağlık ve bakım alanı, yaşlı bakımı, hasta bakımı alanında çok çünkü büyük evet, açık var.
Bu alanda da ülke içerisinde insanların isteyerek, koşarak hemen gidip iş yaptıkları alanlar değil. Çünkü ağır koşullar ve ücretler düşük. Çalışma koşullar ağır. Şimdi ülke içerisinde buraya cazip bir sektör olmadığı için iş olarak ne yapılıyor? Şu anda galiba en son Sağlık Bakanlarından birisi Meksika'ya kadar gitti. Meksika'dan sağlıkçı getirmek için. Şimdi Türkiye'den de sağlık personelleri getirmek için değişik projeler var. Yani ülke içerisinde var olan iş gücü de belli alanlarda çalışmak istemiyor, tercih etmiyor. Ya da korona döneminde istifa edenler oldu mesela o sektörlerden. Kesinlikle, yani kesinlikle çalışma koşullarının ağır olduğu, yani kim ister ki hem ödemelerinin düşük olduğu, örneğin sağlık alanı onlardan bir tanesi. İki, örneğin bugünlerde postane. Yani Türkiye ile gidip anlaşmış, Türkiye'den paketçi getiriyor. Ya paket merkezlerinde gerçekten çalışanların büyük çoğunluğu belirli bir saatten sonra ya bel ya boyun, yani değişik hastalıklarla yüz yüze. Yani gerçekten çalışma koşulları çok ağır ve Evet. o koşullarda getirilecek. Yani işte işi olduğu sürece bu ülkede oturma hakkına sahip olma koşuluyla getirilecek işçiler, yani neredeyse eti senin kemiği benim misaliyle en son noktasına kadar sömürülecekler. Şimdi hem sağlık alanındaki o boşluğu, yani bir anlamıyla getirileceklerle aynı zamanda şurayı hep göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bu insanlar daha iyi koşullarda çalışmış olsa bu alanda çalışanlar öyle işini gücünü bırakıp gitmeyecekler. Yani yapılan, özellikle hemşireler arasında yapılan araştırmalar, yani söylediğin gibi 300 bine yakın hemşire geride bıraktığımız dönemde kendi alanında işi bırakmış durumda. Yani 10-15 sene içerisinde. Bunları arasında yapılan araştırmalar, bunların yani çalışma koşulları, ödeme koşulları daha da iyileştiğinde en azından %70'ine yakınını yeniden işe dönebileceklerini ifade ediyorlar. Ama sermaye buna müsaade etmiyor. Hükümet bu doğrultuda düzenlemeler yapacağı yerde işte gidiyor Kanada ile görüşüyor ya da bilmem Türkiye ile görüşüyor. Daha çalışma koşullarının zor olduğu ülkelerle oranın yetişmiş elemanlarını buraya getirmeye çalışıyor. Buna Şimdi rağmen ama Almanya cazip değil. Örneğin işte havaalanlarında bu yazın yaşanan sıkıntıdan dolayı yani herkes tamam hemen gideyim Almanya'da çalışayım diye bir şey yok ve bu konuda Almanya demin senin ifade ettiğin rekabette e, rekabet edecek durumda da değil yani bir açıdan çünkü iş gücünün düşüklüğü nedeniyle. Şimdi ama Koşulları. az önce hani iki yasa, yani bugünlerde tabii ki kalifiye iş gücü ihtiyacı yasası dün gündeme gelmedi. Ama önceki gün bunlarda bazı düzenlemeler yapıldı. Örneğin bu düzenlemeler çerçevesinde daha önceleri işte 3 aylık bu ülkeye gelip iş arama meselesi şimdi bir seneye çıkarıldı. Yine değişik şeyler var. Yani Kalifiye Almanya, olması bile gerekmiyor örneğin. O hale getirdiler. Evet. evet, Almanya o anlamıyla bu ihtiyacını, özellikle değişik ülkelerden hazır kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için değişik atraksiyonlar yapıyor. Özellikle de iyi gelire sahip olacak kalifiye elemanlara da aynı zamanda şöyle tırnak içerisinde söylüyorum. Yani onları biraz daha teşvik edecek, vatandaşlık süresini de düşürüyor. Bakın gelin işte bu ülkede 5 sene çalışırsanız, dili öğrenirseniz vesaire bilmem ne, vatandaş olabilirsiniz. Bu ülkeye yerleşebilirsiniz. Yani esas bugün vatandaşlıktaki kısaltma meselesini, esas sinyali bence dışa yönelik. Şu anda dışarıdan getirmek istedikleri değişik alanlardaki kalifiye elemanlara yönelik. Yani içtekilerin sorununu çözme meselesi olarak görmüyoruz. Evet. İhtiyaç var mı dersin hani bu kalifiye elemana? Yani bence hepimiz biliyoruz. Yani esas sermayeye para kazandıran insan, emek gücü. Yani istediğin kadar makine olsun, istediğin kadar diğer bütün malzemelerin olsun. Eğer insan orada üretmezse, insanın o üretkenliği orada gelişmezse onların karı da o kadar düşüyor. Onun için yani şeyden bağımsız olarak, yani ne kadar ihtiyacım vardan bağımsız olarak
ne kadar ucuza bunu getirebilirim meselesi. Şu andaki tartışmanın özünü o oluşturuyor. Yani buradakilerin bir kısmının işsiz kalmasında ya da işte şu anda bu ülkede 2 milyon 300 bine yakın işsiz var. Evet. Bunların yeni meslek öğrenme, evet, bir kesimi gerçekten yani belirli bir yaşa gelmiş. Ne bileyim artık bu saatten sonra yeni meslek, yeni alanlarda çalışma olanakları belki sınırlı ama elbet ki bunların da çalışabileceği devlet yani biraz dedikleri gibi sosyal bir devlet olmuş olsa yani kamu yararına çalışabilecek bir sürü alanları var. Ama bunlar artık artı değer getirmeyecekleri için bir kısmını neredeyse çalışma yaşantısının dışına doğru tamamen itmiş durumdalar. Ama en azından 1 milyondan fazla insan yani gerçekten çalışma koşulları ve ücretleri farklı bir şekilde teşvikle değiştirilmiş olsa, insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ve gelirleri olsa bu insanların değişik bir şekilde çalışır. Ama hepsi çalıştığında da neyle baskı yapacaklar insan? Yani Evet. işsizlik hemen hemen bütün kapitalist ülkelerde bir şekilde işverenlerin elinde bir silah olarak kullanılıyor. Onun için Didif olarak bu zaman yani önümüzdeki dönemde de özellikle vatandaşlığın kolaylaştırılması, e, özellikle gelire bağlı olmasından çıkarılması talebi güncel bir şekilde devam edecek. Seçme seçilme hakkı demin söylediğimiz gibi o da bir şekilde gündeme gelip devam edecek. ya bizim hani federasyon olarak yani o genel değerlendirmemiz açısından bunu istisnasız Türkiye'de işçi, emekçilerin yani Türkiye'liler içerisinde yaygın bir şekilde çalışma sürdürdüğümüz için Türkiye'li işçi, emekçileri sürekli ifade ediyoruz. Yani geldiğimiz noktada herkes şunu kabul ediyor. Ya bu ülkenin bir parçasıyız. Artık dönüşlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız, kaçıncı kuşağımız artık burada büyümüş durumda. Yani gideceğiz diyenlerin büyük çoğunluğu gidemez durumda. Yani niyetten bağımsız olarak gidemez durumda. Çünkü burada bir yaşam inşa edilmiş. Yani istenilen düzeyde bir yaşam olması da bir yaşam inşa edilmiş. Şimdi buradan baktığımızda yani zorluklar ne kadar olursa olsun yani devlet kapıları kapatmaya çalışıyor. Ama bizim çağrımız bütün işçilere, emekçilere, dilimizin döndüğü herkese şunu anlatıyoruz. Yani bütün zorlukları yenmeye çalışalım. Yani o kapanan kapıları açmaya çalışalım. Vatandaşlığa geçelim. Çünkü vatandaşlık en kötü ihtimaliyle söylüyorum. Elbette dertlerimizin hepsini çözecek değil. Yani bu ülkede Alman vatandaşı olup da 14 milyondan fazla yoksul insan var. Yani bunların hepsi Evet. göçmen kökenli değil. Yani vatandaşlık tek başına derdimizi çözmeyecek. Ama vatandaşlık şu yolumuzu açacak. Ya birlikte mücadelemizin Alman, değişik uluslardan, değişik inançlardan insanların ortak hareket etmesini, yani başımızın üstünde bir göç yasası olarak üzerimizde şey olmayacak. Onun için herkese çağrımız bütün zorluklara rağmen vatandaş olmaları doğrultusunda. Ama şuradan vazgeçmeyeceğiz. Yani gerçekten Alman devletinin özellikle 2000'li yıllarda bu çok daha bariz ortaya çıktı. Göç politikalarının esasını eskiden de buydu. Ama 2000'li yıllarda özellikle Sosyal Demokratlı ve Yeşiller yani daha tırnak içerisinde Türkiye'liler içerisinde de demokrat bilinen partiler aracılığıyla gündeme getirilen yasalar bu yasaların işverenlerin iş gücü ihtiyacını karşılama doğrultusunda sürekli düzenlendiğini bir kez daha gösterdi. Yani bu ülkede yaşayanlar değil, şu anda da onun için bu yasaların ayrımcı yüzünü teşhir etmeye devam edeceğiz. Bunun değişmesi tabii ki sadece göçmenlerin teşhiriyle bu partilere işte yapacağımız uyarılarla değil. Aynı zamanda toplumun diğer kesimleri yani yerli ve göçmen ayrımından zarar gören sendikalar başta olmak üzere demokratik kurum ve kuruluşlarla mümkün olduğu kadar ortak hareket ederek e, hem vatandaşlığa geçişin önündeki sosyal koşulların kaldırılması, bu ülkeyi yaşam merkezi kabul eden herkese vatandaşlık hakkının tanınması ama esas bu ülkede geleceğimiz için politika yapmanın önünde seçme seçilme hakkı da dahil olmak üzere bütün engellerin kaldırılması doğrultusunda mücadelemiz devam edecek. Peki. Yani sonuç olarak belki şunu söylemede kesin yarar var.
olumlu gibi bir adım atmaya çalışıyorlar. Elbette ki atılan işte mültecilere 5 yıldır bu ülkede yaşayan insanlara en azından oturma müsaadesinin tanınması gibi 67 yaşındaki insanlara dil testi istenmemesi gibi bazı olumlu adımlar. Bunların ne kadarının da yasallaşacağını bilmiyoruz tabii. Harç Evet, 4'teki Bürgergel'de geçişte olduğu gibi. Hani evet. son anda CDU, CSU reddetti. Arabulucu komisyonunda başka bir hale çevirdi. Bu ön taslakların da şu anda daha çünkü yasal süreçte bir kısmı demin ifade ettiğin gibi bazen daha budanmış halde bir yasaya dönüşebilir. Kesinlikle, yani, hani, konuşmamızın içerisinde, biraz geçti ama çok üzerinde durmadık. Yani, gerçekten, içinden geçtiğimiz koşullar açısından bakıldığında şöyle bir tehlike çok fazla. Yani, bu meseleyi suistimal edecek, özellikle ırkçı parti, AfD başta olmak üzere CDU da, yani, şu koşullarda bazı sorunların üstünü kapatma, bazı sorunları, işte, yeniden böyle etnize etme noktasında bu meseleyi ciddi bir şekilde kullanabilir ve toplumda zaten yükselme trendi gösteren ırkçı, ayrımcı politikaların zemininin biraz daha genişlemesi olanaklı olabilir. Onun için bunu hepimizin gerçekten dikkate alması gerekiyor. Burada sadece hani bu tehlikeye dikkat çekmek yeterli değil. Peki ne yapmak gerekiyor dediğimizde esas yapılması gereken, yani gerçekten bu zeminin gelişmesi, yerli ve göçmen emekçilerin ayrı ayrı durmasını istiyorlar. Onun için yapılan şu son dönemde yapılan kısıtlamalara karşı yürüyüşlere, göçmenler olarak daha güçlü bir şekilde katılma. Buralarda yerli ve göçmenlerin birliğini bir şekilde pankartlarımızda, bildirilerimizde ifade etme. Yine barış ve diğer eylemler içerisinde göçmenlerin de katılması, aynı zamanda başlayabilecek şu kampanyayı, ırkçı kampanyayı kastediyorum. Yani çünkü o tehlike kendi içerisinde. Yani uzlaşma komisyonuna gidinceye kadar bir yol var. Yani AfD şu anda başlamış durumda. CDU Alman vatandaşlığını ezdiniz geçtiniz gibi söylemler içerisinde. Ya başlamış durumda bu kampanya. Buna cevap vermek elbette hükümet partilerine de çağrımız. Yani gerçekten böyle soyut söylemler söyleyip altını doldurmadan eğer gerçekten 2000'li yıllardaki gibi ırkçılığın zeminini genişlemesine hizmet edecek bir politika izlerlerse bu partilerin de daha ileri düzeyde teşhiri federasyonumuz açısından kaçınılmaz olacak. Yani hem sosyal demokratlar hem yeşiller partisinin politikalarda gerçekten ırkçılığa esas hizmet eden bir zemin olduğu bunlar açısından da teşhir edilecek. Ama Türkiye'liler açısından ya da göçmenler açısından esas belirleyici olan bizim yerli emekçilerle birlikte, çünkü biz vatandaşlığı da bir anlamıyla onun için istiyoruz. Yani Evet. daha sorunlarımıza ortak çözümler arayabilelim diye istiyoruz. Ama bugün ne kadar koşulumuz varsa bunu zorlamamız gerekir. Aksi takdirde o tehlike gerçekten duruyor. Çünkü yoksulluğun, savaşın, bütün bedellerinin halka yayıldığı bir süreçte, halkın ciddi bir şekilde yoksullaşıp gelecek kaygısının içerisinde olduğu bir süreçte, ne yazık ki sol alternatiflerin aynı zamanda zayıf olduğu bir süreçte ırkçı faşistlerin emekçiler içerisinde yanılsama politikalarını güçlendirmesinin her türlü olanağı orta yerde. Peki. Onun için biz vatandaşlık meselesini gerçekten sadece şöyle olur mu, böyle olur mu tartışmalarının ötesinde biraz bakabilmek ve bunun sonuçlarının olumlu yönde atılması doğrultusunda çaba sarf etmemiz lazım. Yani birlikte mücadelenin gelişebilecek bütün olanakları aynı zamanda ırkçılığa karşı mücadelenin de gelişmesi anlamı ifade ediyor bizim açımızdan Çok diyebilirim. teşekkürler Hüseyin. Yayınımıza Biz de katıldığınız için aynı teşekkür zamanda. ederiz. İyi yayınlar. Başka yayınlarda buluşmak üzere. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Hüseyin Avgan'la birlikte Almanya'daki vatandaşlık tartışmasını konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.